Merhaba dostlar, Kitap Felsefe'ye hoş geldiniz. Eğer bu tür felsefi derinliklere dalmayı seviyorsanız doğru yerdesiniz demektir ve başlamadan kanala abone olursanız harika olur. Bugün Foucault'un rehberliğinde öyle bir kavrama dalıyoruz ki günümüz dünyasını anlamak için belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri, hakikatin cesareti. Şöyle bir düşünelim, hepimiz ifade özgürlüğü diyoruz değil mi? Bunu genelde anayasal bir hak olarak, yani bize verilmiş bir şey olarak görüyoruz. Ama Antik Yunan'da durum çok daha farklıydı. Orada doğruyu söylemek bir hak değil, muazzam bir cesaret, hatta bir risk eylemiydi. İşte bu noktada 20. yüzyılın en büyük düşünürlerinden Michel Foucault sahneye çıkıyor. Foucault, parrhesia adını verdiği bu antik korkusuzca konuşma pratiğinin izini sürerek aslında bütün bir Batı eleştirel düşüncesinin DNA'sını nasıl ortaya çıkardığını bize gösteriyor. Peki, nedir bu parrezya? Onu bizim bugün anladığımız fikrini beyan etmekten ya da canının istediğini söylemekten ayıran o temel fark ne? Kelime kökenine baktığımızda her şeyi söylemek gibi bir anlama geliyor ama Foucault hemen bir uyarıda bulunuyor. Sakın ha, bu her aklına geleni söylemek yani gevezelik etmek değil. Aksine parrhesia çok özel kuralları olan tehlikeli bir hakikat oyunudur. Peki bu oyunu oynamanın, yani gerçekten korkusuzca konuşmanın şartları ne? Foucault'a göre gerçek bir parrhesia anını sıradan bir laftan ayırmamızı sağlayan 5 temel koşul var. Bakın, olay sadece ağzınızı açıp dürüst olmanız değil. Söylediğiniz şeyin aynı zamanda hakikatin kendisi olması gerekiyor. Ama bu da yetmez. Bunu söylediğinizde başınızın belaya girme ihtimali, yani bir risk olmalı. Niyetiniz birini eleştirmek, onu daha iyiye yöneltmek olmalı. Ve son olarak bunu bir görev bilinciyle yapmalısınız. Sussanız da olabilecekken konuşmayı seçmelisiniz. İşte anahtar kelime bu. Tehlike. Foucault'a göre eğer ortada bir risk yoksa, yani söylediğiniz sözün size hiçbir maliyeti olmayacaksa, ortada paratezya da yoktur. Bu kadar net. Bir dostunuzu kaybetme, itibarınızı yitirme ve hatta bir kralın karşısında canınızı tehlikeye atma riskini içerir. İşin ironik tarafı ne biliyor musunuz? Bu kadar erdemli görünen bu eylem, demokrasinin kalbinde, yani Atina'da bir anda dev bir probleme dönüşüyor. Çünkü ortada dev bir soru işareti vardı. Tamam, herkes korkusuzca konuşsun, güzel. Ama ya kitleleri peşinden sürükleyenler aslında hiçbir şey bilmeyen, hatta kötü niyetli şarlatanlarsa, şehri bu zehirli sözlerden kim koruyacak? Platon'un en büyük korkusu buydu mesela. İşte demokrasinin o meşhur açmazı tam olarak bu. Hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu şey, yani sınırsızca konuşma özgürlüğü, aynı zamanda onu yok edebilecek en büyük zehir haline gelebiliyor. Hakikat, dal kavukların ve demagogların gürültüsü arasında kaybolup gidebiliyor. Bu büyük krizle birlikte parrhesia kavramı da yön değiştirmeye başladı. Artık mesele meydanlarda ne söylendiği değildi, bireyin kendisiydi. Ve bu köklü dönüşümün merkezinde de tek bir isim var: Sokrates. Sokrates için asıl mesele ne biliyorsun ya da ne söylüyorsun değildi. Asıl soru şuydu: sen kimsin? O bir bassanos, yani altının saflığını ölçen bir mihenk taşı gibiydi. İnsanların bilgisini değil, bizzat hayatlarının söyledikleri sözlerle ne kadar tutarlı olduğunu test ediyordu. Bir yanda logos var. Yani sözleriniz, akıl yürütmeniz, kurduğunuz o parlak cümleler. Ama madalyonun diğer yüzünde de bios var. Yani hayatınız, eylemleriniz, yaşama biçiminiz. İşte Sokratik parrhesia'nın özü de tam burada yatıyor. Bu ikisi arasında, yani logos ile bios arasında mutlak bir uyum, bir ahenk olmalı. Sokrates cesaretten bahsedebilirdi çünkü hayatının her anında zaten cesur bir adamdı. Sözü ve yaşamı birdi. Söylediği hakikat kendi varoluşunda ete kemiğe bürünmüştü. İşte Foucault'un izini sürdüğü bu hikaye, yani politikanın kalabalık meydanlarından bireyin ruhunun derinliklerine uzanan bu yolculuk aslında bizim için çok ama çok önemli bir şeyin doğuş hikayesi. Bütün bu parrhesia tartışması, yani kim doğruyu söyleyebilir, neden söylemelidir, bunun bedeli nedir gibi sorular, Foucault'a göre bunlar bizim Batı medeniyetindeki eleştirel düşünce dediğimiz şeyin ta kendisidir. Gücü, otoriteyi ve en önemlisi kendimizi sorgulama geleneğimizin kökleri tam olarak burada yatıyor. Bu da bizi bugüne ve şu can alıcı soruya getiriyor. Siz konuştuğunuzda, sosyal medyada bir şeyler yazdığınızda, ağzınızdan çıkanlar sadece kelimelerden, yani bir logostan mı ibaret, yoksa arkanızda o sözleri doğrulayan, onlara güç veren bir hayat, bir bios var mı?